Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok lezzetli ve çok pratik bir katmer tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Sonrasında yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım çay kaşığı instant maya ve 1 çay kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamurumuzda çok az miktarda maya kullanıyoruz. Böylelikle hamuru açmak oldukça kolay olacak. Güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldım ve güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Sonrasında tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hazırladığımız hamurun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru karıştırarak toparladım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yaklaşık olarak 3 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Hamuru yoğurduktan sonra bezelerimi alarak o şekilde dinlenmeye bırakacağım. Sizlere de tavsiyem hamurunuzu güzelce yoğurun. Hamur ne kadar özlü ve kaliteli olursa tarifiniz de ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum hazır. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak ve esnek olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru yuvarlıyorum. Sonrasında da ikiye kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdim ve 3'e kesiyorum. Yani hazırladığım hamuru toplamda 6 eşit parçaya keserek yuvarlıyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 6 tane katmer elde ediyoruz. Diğer bir taraftan da tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerimin tamamını yuvarlayarak tepsiye koyduktan sonra üzerlerine de biraz un serpiyorum. Temiz bir poşete koyarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi ve yumuşadı.
Bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanları yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Bezenin altına üstüne bir miktar un koyduktan sonra ilk olarak elimle biraz açıyorum. Sonrasında oklava yardımıyla yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtım. Şimdi kenara alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Tüm bezeleri açtıktan sonra üzerlerine yağ sürerek katlayacağım. Hamurlarımın tamamını açtım. Gördüğünüz gibi çok fazla ince olmasına gerek yok. Üzerlerini yağlamak için toplamda 75 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım. Hamurun her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Kuru bir yer kalmamasına dikkat edin ki katmerinizde hamurlaşma olmasın. Alternatif olarak margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla yağı hamurun her yerine güzelce sürüyorum. Tamamını yağlayarak hazırladım. Şimdi rulet yardımıyla ortasından kesikler atıyorum. Şimdi bir uçtan diğer uca hamuru rulo yapıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı olması halinde kuru olacaktır. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Rulo yaptığım hamurun şimdi uçlarını sıkıca kapatıyorum. En son hamurun üzerine bastırarak kenara koyuyorum. Bu şekilde de hazırladıktan sonra biraz dinlendireceğiz. Süre sonunda açarak hemen katmerlerimizi pişirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme gerektirmiyor hem de oldukça basit bir tarif. Üstelik hamuru çok ince ve çok büyük açmanıza da gerek kalmıyor. Hamurların tamamını bu şekilde sararak hazırlıyorum. Aynı tepsiye hazırladığım hamurları koyuyorum. Sonrasında tepsiyi poşete koyarak bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamur güzelce dinlendi. İçerisindeki tereyağı da güzelce dondu ve artık açılmak için hazır. Dinlenen bir tane hamurumu tezgaha alıyorum. Yaklaşık servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamuru elimle biraz açtıktan sonra çok az un serpiyorum. Tezgaha ve oklavaya yapışmayacak kadar un serpmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz bu şekilde teker teker açın, diğer yandan pişirin. Dilerseniz de tamamını açarak hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz.
İlk açtığım hamuru şimdi kenara alıyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Tamamını açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Tamamını açarak hazırladım. Şimdi ısıttığım tavaya hamuru koyuyorum. Tavanın sıcak olması çok önemli. Soğuk tavaya koymanız halinde hamurunuz kuruyacaktır. Yüksek ateşte birkaç kez çevirerek hamurumu pişiriyorum. Bu şekilde göz göz olduğu zaman üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Üzerine sıvı yağ sürdükten sonra hamuru ters çeviriyorum. Aynı şekilde yine üzerine sıvı yağ sürüyorum. Her iki yüzüne de sıvı yağ sürerek pişirme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmaya başladı. Bu şekilde balon olduğu zaman içi de çok güzel pişiyor ve hiçbir hamurlaşma olmuyor. Her iki yüzünü de güzelce pişirdim. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde sıcak tavaya koyuyorum. Birkaç kez çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Katmerlerin tamamını pişirdim ve hazırladım. Hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak piştikten sonra buzluğa da kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkarınca çözülmesini bekleyin ve ısıtın, afiyetle tüketin. Her katı tel tel ayrılan ve içerisinde hiçbir hamurlaşma olmayan tam ölçü ve garanti bir tariftir. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.